Dünyasına hoş geldiniz. Bugün klasik anne keki yapacağız. Bunun için tarifimiz gayet kolay aslında. Ama her tarifte olduğu gibi bu tarifte de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Onun için öncelikle ben 3 yumurtamızı kırarak başlıyorum. Bir miktar unumuz var. Bu da yaklaşık 8 kaşık ve kakaomuz var. Kakaoyu da çocuklarım kakaolu keki daha çok sevdikleri için evde varsa muhakkak kakaoyu kullanıyorum. Onun dışında da kalıp olarak bunu kullanacağız. Şimdi de tereyağı ile yağladım. Her tarafını sürdüm tereyağını. Bu tarz kalıplarda keki çıkarmak zor olabiliyor. Özellikle sıcakken keki çıkarmak zor olabiliyor. Onu da çıkartırken göstereceğim nasıl çıkarttığımızı. Bunun dışında şimdi başlayabiliriz. Ben önce yağı koyuyorum. Sonra sütümüzü koydum. Ve cennet kayısının pullarını da koydum. Ve buradaki cevizlerimi de şu elimle parçalayarak koyuyorum. Burada tabii ki hamur kabartma tuzumuzu ve vanilya da kullanıyoruz. Vanilin her zaman şart değildir. Evde varsa kullanılır, yoksa kullanılmaz. Çok problem değil arkadaşlar. Ve bu aşamada da fırınımı da çalıştıracağım. Yaklaşık 150 derecede fırınımı çalıştırıyorum. Burada fırınlar tabii farklı biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Herkes fırınına göre kekini kontrol etmeli ki kek pişiyor mu, pişmiyor mu? Yani belli bir dakikası yok aslında, kokusundan. İşte içine bıçak falan batırarak keklerimizi kontrol ediyoruz ki pişip pişmediğini anlayalım. Bunları önce karıştıracağım. Malzemeleri içine koydum. Malzemeleri karıştırdım. Şimdi unumu ekleyeceğim. Ununu tabii ki önce eliyoruz. Elersek daha güzel oluyor. Buraya 1,5 paket kabartma tozu koyuyorum. Bazen de 1 koyuyorum. Ama şu an elimde yarım paket kabartma tozu vardı. Onu kullanmak istedim. Gayet böyle spontane bir şekilde kek yapıyorum yani arkadaşlar. Bakın yemek yaparken de, tatlı yaparken de, özellikle ben tatlı yapmayı sevdiğim için tatlı yaparken de asıl olan kafanızı kullanmaktır. Çünkü o anki duruma göre muhakkak bir çözümü vardır. Normalde bu un karışımını hep böyle bir tahta kaşıkla böyle söndürmeden yapıyorlar ama ben o şekilde nedense yapamıyorum. Ben her zaman mikserle karıştırıyorum unumu da. O yüzden ben normalde her zaman yaptığım gibi devam edeceğim. Şimdi karıştırdım biraz ama hamurun hala birazcık daha sıvı. 6 kaşık koymuştum zaten. Birazcık daha un koyuyorum. Şimdi 2 kaşık unu daha ekleyeceğim. Zaten 6 kaşık eklemiştik. Birazcık zaten sıvı oldu. Çok azıcık daha ekliyorum. Hamurum sıvı oldu. Çok sıvı olursa geç pişer, içi hamur kalabilir. Bunu sizin o anda hamurunuza göre öngörmeniz lazım arkadaşlar. Zaten birazcık tecrübe, birazcık pişire bu işler daha çok gelişir. Ben öyle söyleyeyim. Şu anda kakaomu koyuyorum. Zaten paketin içinde az bir kakao olduğu için açamadım. Bunun hepsini koyacağım. Ne kadar kakao? Yaklaşık bir kaşık kadar kakao var. Bunu tam karıştırmayabilirim. Birazcık daha böyle mozaik diyorlar ona. Alacalı beleceli şekilde de yapabilirim. Şimdi mikser
ile olan işimiz bitti. Ben bunu şöyle sıyıracağım şeylerini, karıştırıcılarını. Ve elimdeki spatula çok yani keki kavanozundan kabından sıyırıp kalıba koymak için gerçekten ideal bir kaşık. Bir de bundan önce tabii şey yapmak istiyorum. Şu kalıba birazcık, kalıbın dibini birazcık unlamak istiyorum şu şekilde. Nasıl göstereyim sana? Birazcık unladım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da kekimizi daha kolay çıkarmamız için bize yardımcı olacak. Şunu bu şekilde sıyırdığı için ben bu spatulayı gerçekten seviyorum. Gerçi çocuklara sıyıracak bir şey kalmıyor ama yine de benim kızım çok seviyor sıyırmayı. Kekimiz bu şekilde hazır. Bunu fırına veriyorum arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat. 45 dakika da olabilir. Bu sizin fırınınıza göre değişir arkadaşlar. Ona artık bakmanız lazım. İçini kontrol etmeniz lazım. Kekin pişmiş halini görmek üzere birazdan burada olacağız. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat boyunca pişti. Üstü de birazcık esmerleşti. İçinde kakao olduğu için de daha tabii siyah görünüyor. Öncelikle kekimizi biraz soğuttuk. O da yaklaşık bir 20 dakika falan sürdü. Hala şu an sıcak. Fakat ben şimdi bu bıçak yardımıyla biraz kekin kenarlarından kaldıracağım. Yoksa kekimiz yapışır ve hiç iyi olmaz. Ama tabii kalıbı da çok çizmemeye dikkat ediyorum. Ve şurada orta kısımlardan da umarım keki, ne kadar tecrübeli olsanız da bazen o kekler yapışık çıkabiliyor. Umarım öyle olmaz. Ben tekrar şurada kaldırdığımdan emin olmaya çalışarak, evet, şu an sanırım tamam. Keki çıkaracağım kalıbı. Bismillah. Şöyle. Hadi bakalım. Evet, şu an dönmedi. Evet. Kekimiz aynen dediğim gibi, ne kadar tecrübeli olsanız da bu şekilde ben bunları böyle puzzle gibi birleştirdim. Tadının güzel olduğuna eminim. Ama ilk videomuzda da bu şekilde olması çok iyi olmadı aslında ama neyse, bu da nazarımız olsun arkadaşlar. Ben şimdi bu kekten bir dilim alacağım ve tadına bakacağız. Hemen şöyle güzel bir dilim kesiyorum. Zaten kekimiz de tam soğumamış. Biraz acele etmiş de olabiliriz. Evet. Bir parçası da burada kaldı. Şöyle şu an tadına bakıyorum. Dumanını görüyor musunuz bilmiyorum ama dumanın üstünde. Bence gayet güzel olmuş. Arkadaşlar, bu akşam bizden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz, samimi bulduysanız videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı çok isterim. Zeynep'in tatlı dünyasına hoş geldiniz.
Sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Üç. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar.